Merhaba kovalar, yükselen kovalar. Eylül ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz efendim. Evet, artık Merkür Retrosu bitti ve ilişkiler alanında yaşadığınız Merkür Retrosu aslında sizi artık rahat bırakıyor. İlişkilerde yaşadığınız sıkıntılı, problemli, belki ifade zorluğu olabilir, anlatmakta biraz geri dönmüş olabilirsiniz. Bu kargaşa, bu tıkanıklık artık yok ve her şeyden önemlisi aşk hayatında, ikili ilişkilerinde ya da çocuklarıyla problem yaşamış ya da bazı yatırımlarla ilgili böyle mücadele vermiş bir kovaysanız onun için de artık 4 Eylül ve sonrasında sizi Mars çünkü oradan ayrılıyor ve orası da rahatlıyor. O alanlarda eğer problemi ya da zorlu bir süreç yaşamış bir kovaysanız rahatlıyorsunuz. Ve tabii ki bir yeni ay, bir dolunayımız var ve yeni ay sizi parasal konular alanınızda yeni bir tohum ekmeye bekliyor. Ya yatırım yaparsınız çünkü 3 Eylül'deki yeni ay finans, banka, devlet işleri, miraslı konular, işte vergi, sigorta, emeklilik gibi alanınızda doğacak. Bu demek oluyor ki buralarda yeni bazı oluşumlar olabilir. Beklentileriniz varsa mesela Eylül ayı içerisinde buralarda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hatta bazı sürprizler de olabilir. Bu alanda eğer böyle bir daraldığınız bir konu varsa işte şu gün olsa iyi olur dediğiniz zamanlarda mesela 19 Eylül civarları burada böyle ani sürpriz gelişmeler olabilir. Çünkü 18 Eylül'de hemen bir tutulmamız var Balık burcunda. Ve bu da yine sizin para hanenizde. Ya para gelir bir alandan mesela ya bir ödeme çıkar ya da bunun ani bir mesela miraslı bir işiniz vardır. Bir ev satışı, bir emlakla ilgili bir gelişme bekliyorsunuzdur. Bu dönemlerde de bunlar ortaya çıkabilir. Çünkü 18'indeki tutulma uzun yani bu çünkü uzun vadeli bir yol, uzun sürecek bir kavram işaret ediyor. Dolayısıyla kovaların aslında para anlamında diyelim bir yeni yol açılıyor önlerinde. Ve devam ettiğimizde Mars 4 Eylül'de artık burç değiştirecek ve uzun bir yengeç burcu seyahatine başlıyor. Çünkü 2025'in Mart ayına kadar sürecek bir Mars retrosu da çünkü yaşayacağız yıl sonunda burada. Günlük hayat, işle ilgili verecekleri kararlar, gelişmeler, mücadeleler alanında olacak ve en önemlisi de tabii günlük hayat dediğimizde evcil hayvanlar girer burada işte kediniz köpeğiniz vardır bunların sağlıkları olabilir kendi sağlığınız olabilir biraz böyle sağlıkla ilgili mücadeleler hatta bazı oğlakların böyle küçük böyle ameliyat gibi durumları da olabilir dediğim gibi uzun bir vade bu ama endişelenmeniz için söylemiyorum Mars buradan geçerken parayı da işaret ediyor. Para desteği de verecek. Çünkü Satürn desteği de alıyor. Aynı zamanda burada kuzey düğüm de balık burcuna geçmiş olacak önümüzdeki zaman uzun vadeye baktığımızda. O yüzden bir yapılması gereken aslında ertelenmiş bir durum olarak düşünün. Kova burçları bu oturtamadıkları iş yaşantıları veya istedikleri bir görünüme sahip olma. Mesela ciddi bir kilo sorunuz vardır. Yine burada bir küçük operasyonla veya ciddi bir egzersizle çünkü Mars hareket gezegeni ciddi egzersizler ve zayıflama planları da yaptırır. Ve tabii ki çalışanlar yanında çalışanlarla ilgili de yine Eylül ayının sonuna kadar önemli gelişmeler olabilir. Ve devam ettiğimizde efendim 21 Eylül ve sonrası bu arada artık sizin seyahat etme ve uzak hedefleriniz diyelim. Bu arada Venüs'ün çok güzel etkisini alacaksınız. Venüs Terazi burcunda 23 Eylül'e kadar uzak hedefler, hayatta biraz daha bizi mutlu edecek gelişmeler, eğitim, öğrenim, kadınlar, bazı kovaların çok şanslı olacağı bazı tarihler var. Birazdan vereceğim. Çünkü artık hava elementinde bir Venüs, işte Jüpiter, güzel bir üçgen oluşuyor. Hava üçgeni ve Jüpiter destekli. Ve ayın
15, 14, 15, 16 gibi bu süreçlerde çok şanslı olabilirsiniz. Özellikle 15 Eylül ve civarı kovalar için çok önemli bir tarih gibi gözüküyor. Aşkta yana olabilir, paradan yana en şanslı olacağınız tarih diyebilirim. Uzaktan beklediğiniz bir haber gelebilir. Yurt dışı ile ilgili veya ticari bir hayatla ilgili olabilir. Burada Jüpiter çünkü yine yıl sonuna kadar aynı zamanda Eylül ayı içinde sizi destekliyor. Yatırımlar, kendi yetenekleriniz, zevk ve keyif diyelim alma. İkili ilişkilerde, aşk hayatında da çok verimli bir zaman, sosyal bir zaman olacak efendim. Gerçekten kovalar için bence çok da öyle zorlayıcı bir ay olmayacak diyebilirim. Ve 23 Eylül sonrasında artık daha çok böyle iş odaklı günler başlıyor. 26 Eylül sonrasında ise işte dediğim gibi bu bahsetmiş olduğum uzak hedefler, işte evraklı işler olabilir, yazılı sözlü, ticari olabilir, mesela akademik konular olabilir. Bu alanlar hızlanmaya başlayacak 26 Eylül ve sonrasında. Çok önemli olacak kova burçları için. Önemli fırsatlar getirebilir. Çünkü tutulmaya doğru gidiyoruz. Yine bizim Eylül ayından sonra Ekim ayında burada bir tutulma olacak ve etkilerini 26 Eylül'de kova burçları almaya başlıyorlar. Bence sizin için hayatınızda olmazsa olmazlarınız gibi durumlar varsa, çünkü kovaların böyle durumu olabilir, hani sabit grup burç olduğunuz için oraları kırmanız gerekebilir. Çok da keyifli olacağını söyleyebilirim. Bu ayın en şanslılarından bir tanesi kova burçları sizsiniz. Hem paraya kavuşacaksınız, hem uzağa koyduğunuz hedeflerinize bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Özellikle de dediğim gibi 15 Eylül civarını mutlaka değerlendirin. 19 Eylül civarında sürpriz haberler yine sizi bekliyor efendim. Genele baktığımızda şöyle küçük bir özet yapmam gerekirse eğer, evet, para, satış işlemleri, devir daim işlemleri, beklenilen ya da sonuçlanması istenilen belki bir mahkeme, bir süreç, hukuki süreç sonuçlanabilir efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin ve yayınlarımızı sürekli takip edin. Hoşçakalın.